Herkese selamlar kıymetli dostlar. Real Madrid'de artık Mourinho ipleri eline aldı ve oyuncular hakkındaki kararları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İspanyol basınında 3 tane haber anlatacağım Arda Güler'le ilgili ve bugüne kadar Arda Güler tatildeyken hakkında çıkan haberlerle ilgili, daha doğrusu tam bir ters köşe haberleri İspanyol basınında peş peşe geldi bugün sabahtan bu saate kadar. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk olarak AS gazetesinin haberiyle başlayacağız. Türk basınında da görmüş olabilirsiniz bu haberi. Pekişmiş olur çünkü görmeyenler için kısaca bahsetmek gerekiyor. Fernando Taveiro genç yıldızın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakalım neler söylemiş Fernando Taveiro AS gazetesinde. Arda Güler'in Real Madrid'in taktiksel yapısı içinde önemli bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor. Kulübün geleceğe yönelik bir yönde yatırımı var. Bununla birlikte Mourinho'nun futbol felsefesi çevresinde de onun gibi oyunculara kontra atakları başlatmalarında hayati öneme sahip. Fenerbahçe ile olan bağları da göz önüne alındığında Mourinho Arda Güler'e büyük değer verecek diye söylemiş. Kulüp de sezon sonuna doğru ortalık karışmış. Valverde ile Tchouaméni arasında gerilim doğmuştu. Yaşananlar bağlamında Arda Güler'in pozisyona ilişkinde şöyle bir değerlendirme yapmış AS gazetesinin muhabiri Fernando Taveiro. Arda bu sezon soyunma odasını sarsan saha dışı sorunlardan tamamen uzak kalan çok az oyuncudan biri. Gerilimler artarken, gruplaşmalar olurken ve o iç kontrol duygusu zayıflarken Arda odaklanmış, profesyonel ve herhangi bir tartışmaya da karışmamış durumda. Bu onun için de çok önemli. Fernando Taveiro şöyle devam ediyor. Bu nedenle yaşananların hiçbiri onu etkilememeli ve etkilemeyecektir. Sezonu temiz, disiplinli ve tamamen futbola odaklı geçirdiği ve kulüp bunu gördü ve kulüp bunu takdir ediyor. Arda Real Madrid'in uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olarak görülmeye devam ediyor. Etrafındaki kaosa rağmen gelişimi ve gelecekteki rolü değişmeden kalıyor demiş AS gazetesinin muhabiri. Şimdi gazeteci Jesus Bangeya Real Madrid'in Arda Güler'i yeni Modric'e dönüştürmeye çalışıyor başlıklı bir yazı kaleme almış ve Nano Anton da biliyorsunuz artık Defansa Central'ın neredeyse bütün haberleri, ya daha doğrusu önemli haberleri Nano Anton imzasıyla geçiyor. Diğerleri genelde daha magazinsel haberler oluyor diğer editörlerin yaptığı. Bakalım bu Nano Anton neler yazmış Bongeya'nın yazısıyla ilgili. Arda Real Madrid kadrosundaki en yetenekli oyunculardan biri. Henüz 21 yaşında ve gelişme potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle kulüp onu dünyanın en iyilerinden biri olabileceğine inanarak ona büyük yatırımlar yapıyor. Dahası onu zamanla daha da geriye çekilerek takımın oyun kurucusu haline getirmeyi hedefliyor. Real Madrid TV muhabiri Jesus Bangeya bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu diyor. Real Madrid'de yeni Modric'e dönüştürmeye çalıştığımız bir oyuncu var. Onun ismi de Arda Güler. Bakalım o olacak mı? Şimdilik çok iyi performans gösterdi ve geçen sezonda bu yönde iyi bir adım attı. Ancak büyük sıçrama değildi. Küçük bir adımdı diyebilirim. Harika bir forvet, bu yüzden onu saf bir orta saha oyuncusu olarak oynatmanın ne kazandıracağı ve ne kaybettireceğini henüz belli değil. Ve bu konuda bakalım Mourinho nasıl bir karar alacak, ama Real Madrid'in planları bu şekilde demiş. Şimdi neden ben ters köşe dedim? Hatırlarsanız bir haftadır falan hani çıkan haberler, İspanyol basınında, AS'ta, Marka'da falan çıkan haberler hep Arda Güler'in işte sahada oynayacağı, işte sahada yeni bir yedek, yani Olise gelirse onun yedeği olacağı şeklinde böyle abuk sabuk haberler çıktı. Bunları da anlattım zaten. Ama sezonun başlaması yakınlaştıkça yeniden Arda Güler'le ilgili yani Mourinho'nun da fikirleri orta saha olacağını ben söyledim. Ben zaman zaman Arda Güler'in yine 10 numara pozisyonda oynayacağını düşünüyorum, ama şu bir gerçek ki Real Madrid'deki bu orta saha kalabalığında Arda Güler'e herhalde 10 numarada çok fazla yer vermeyecekler. Bir de şöyle bir şey var. Jude Bellingham İngiltere'de iyi bir performans sergiledi. Arjantin maçında İngiltere takım olarak kötü oynasa da yani Bellingham'da bir hırs vardı ve ilk haftalarda Real Madrid'de 10 numaralı pozisyonu milli takım performansından da dolayı
Bellingham'a vereceğini düşünüyorum. Bazen gerçekçi olmakta fayda var. Şimdi kulüp orta saha için Bernardo Silva'yı transfer etti ve Dani Ceballos dışında orta saha oyuncularının geri kalanı aynı. Mourinho'nun seçeceği sisteme ve ilk 11'i nasıl dengelemek istediğine bağlı olarak Arda Güler daha fazla veya daha az dakika oynayacak. Şu anda kadroda çok önemli bir rol kazandı ve çok az dakika oynamak istemeyecektir. Ancak Mourinho son derece saygı duyuyor ve her kararı alçak gönüllülükte de kabul edecektir diyor. Zaten Arda Güler biliyorsunuz. Yani çok iyi oynadığı zamanlarda sebepsiz yere oyundan çıkarılırken bile çok aşırı tepkiler vermedi. Her zaman sadece sitem etti. Neden ilk ben dedi. Veyahut da güldü geçti. Böyle büyük tepkiler göstermedi. O zamanlarda bile bakın bütün Real Madrid taraftarı Arda Güler'in çıkması yanlış dediği maçlarda bile Arda Güler tepki de gösterse saygısını kaybettirmeden yerine geçti. Bazen de hatta hatırlarsanız ilk dönemlerde üzgün olduğu zamanlar bile hiçbir sesini çıkarmıyordu. Şimdi bir transfer olayı var. Bu Jesus Gallego gazeteci, yorumcu, spor yorumcusu. Onun da Nano Anton haberleştirmiş. Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimali var. Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimali Mastantuono ve Arda Güler gibi oyuncular için çok iyi olur. Onlara çok şey öğretebilir diyor. Ben yani buna çok fazla bir anlam yükleyemedim ama sonuç olarak manşetteydi. Bu haberde de bakalım neler diyor. Rodri'nin transferi Arda Güler'i etkiler mi, etkilemez mi? Bunu biraz zaman gösterir ama şu da bir gerçek ki Bernardo Silva'nın etkilediğinden daha fazla etkileyecektir. Son birkaç aydır herkes Ronnie Hernandez'in Real Madrid'e olası transferinden bahsediyor. Çünkü kendisi İspanya'ya dönme ve kulüp için oynamaya çok istekli bir oyuncu. Dahası Real Madrid kulübü orta sahasını güçlendirmek için yaratıcı bir orta saha oyuncusu arıyor. Ve Hernandez mükemmel bir seçim olabilir. Sorun şu ki Real Madrid yönetimindeki bazı isimler bunun kesinleşmiş bir anlaşma olduğuna ikna olmuş değil. Yani şunu demek istiyorlar. Çevireyim, onlar biraz daha böyle nasıl diyeyim, dallı budaklı anlatıyorlar. Yani Rodri'nin daha böyle İspanya'ya dönmeye çok istekli olduğundan emin değiller. Ancak gazeteci Jesus Gallego'nun tamamen farklı bir görüşü var. Ciro Lopez kanalında yaptığı açıklamada Rodri'nin Real Madrid'e transferi Mastantuono ve Arda Güler gibi oyuncular için büyük bir avantaj olurdu. Onlara çok şey öğretebilir. Sahadaki tecrübesini aktarma yeteneğiyle onları daha iyi hale getirebilir diyor. Rodri'nin sahip olduğu bu özellik birçok oyuncu daha iyi yapıyor diyor. Evet, Rodri'nin böyle bir şeyi var. Yani hemen bir dostluk kurma, arkadaşlarıyla bir şey paylaşma, onlara bir şeyler öğretme, özellikle kendisinden küçük yaştaki futbolcular için. Kendisi böyle çok çok büyük yaş tabii futbolcu değil tabii. Ama bir şeyleri paylaşma, öğretme çabası olan biri Rodri, bildiğimiz, yani sonuç olarak gözümüzde görmedik. Ama bence bu çok da Arda Güler noktasında belki Mastantuono, belki. Ama Arda Güler noktasında o olacağını düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Arda Güler 21 yaşına kadar artık oyuncular genç gözüyle bakılıyor. Arda Güler artık bu sene 22 olacak ve o sistemden çıkacak. Artık o genç oyuncu statüsünde değerlendiremeyeceğiz. Mesela Yamal'la falan kıyaslayamayacağız. Onlar hala 21 yaş altında kalacak. Rodri'nin Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından biri olduğu kanıtlanıyor her maç ve kupayı kazanırsa altın top ödülünü de kazanma şansı çok yüksek. Bu durum nihayet Real Madrid'in fikrini değiştirebilir ancak bu oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü Eduardo Camavinga'nın ayrılması gerekiyormuş bu transfer için ki Camavinga'nın ayrılması da kesine yaklaşıyor. Çünkü Enzo'nun da transfer mevzuları var ve Camavinga bu kadroda kendine yer bulamayacağını düşünüyorum ben. Kendisi de öyle düşünüyor muhtemelen. Çünkü çok fazla haber çıkıyor. Biz daha böyle Arda Güler ölçeğinde yaptığımız için diğer haberleri işte bunlara bakarken gözümüz çarpıyor, okuyoruz, ediyoruz. Biraz fikrimiz oluyor. Camavinga'da da eğer güzel bir kulüp bulursa kendine bu sezon ayrılacak. Orada bir kişi ekselecek orta sahada. Onu da söyleyelim. Geri kalan haberin tamamı da Rodri'nin geçmişiyle ve Real Madrid'e katabileceğiyle ilgili. O tabii başka bir videonun konusu.
Haberler bunlar. Yani Arda Güler'le ilgili en çarpıcı durum onun oyun kurucu olarak. Yani bu işte birkaç gün önce, bir hafta önce çıkan haberler gibi sağ kanat falan, forvet sağ açık oynatacak gibi saçma sapan haberler değil. Mourinho da aynı düşünüyor. Arda Güler'i orta sahada oynatacak ki ben yine söylüyorum zaman zaman 10 numarada da koyacaktır Arda Güler'i. Ama bugüne kadar ne gördüysek Alonso ve Arbeloa dönemlerinde, Mourinho döneminde de aşağı yukarı aynı şeyi göreceğiz. Sadece oyunun felsefesi değişecek Real Madrid'de. Xabi Alonso ile Carlo Ancelotti döneminin karışımı gibi bir durum olacak gibi görünüyor şu an Mourinho döneminin. Çünkü tamamen geçiş oyununa hazırlanıyorlarmış. Antrenman raporlarından da okuduğum tamamen işte savunmada kal, savunmayı güçlü tut ve hızlı kontra atak. Çok çok benzer. İşte bu kontra ataklarda da o topu atacak, öne isabetli topu atacak, o kritik pasları atacak Arda'ya ihtiyaç olacaktır Real Madrid'de. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Hatta bildirimleri açın ki her videodan haberiniz olsun. Çünkü Arda Güler dışında da birçok video yapıyorum. Ve bazen tepkiler geliyor. İşte sadece Arda Güler'le ilgili yapıyorsun. Halbuki değil yani. Çok fazla video yapıyorum. Başka konularda da ama onlar algoritma bir şekilde önümüze çıkarmıyor. Sadece Arda Güler'leri çıkartıyor. Onları da mutlaka izleyin. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.